Yeni bir videodan herkese merhaba. Bu video kolay bir video değil. Bunu en baştan söyleyeyim. Bu bir mitoloji anlatısı değil, gnostik hikayeler videosu değil. Bu bir alıntı, çeviri ya da özet videosu ise hiç değil. Burada yapacağımız şey şu. Bir metnin nasıl çalıştığını göstermek. Yuhanna Apokrifon'un Pronoia bölümü gnostik literatürde yalnızca bir anlatı değildir. Bu bölüm bir bilinç mekanizması olarak yazılmıştır. Yani bu metin sana bilgi vermek için yazılmadı. Bu metin sende bir şeyi harekete geçirmek için yazıldı. Bu metin sana öğretmez. Bu metin sende çalışır. Ve tam da bu yüzden tehlikeli kabul edildi. Şunu açıkça söyleyeyim. Bu video arka planda açılıp dinlenilip geçilecek bir video değil. Kavram yoğunluğu çok yüksek. Dili çok katmanlı. Ama dikkat edene gerçekten çok şey kazandırıyor. Bu noktada küçük bir parantez açmam gerekiyor. Bu kanalda yaptığımız içerikler algoritmik hız videoları değil. Bunlar kısa sürede tüketilip unutulan içerikler de değil. Eğer bu tarz derin, metinle konuşan, ezoterik ve akademik içeriklerin devam etmesini istiyorsan kanala destek olman çok önemli. Bir beğeni, bir yorum, kanala abone olmak ve videoyu paylaşmak bunlar sadece destek değil. Bu serinin devam edip etmeyeceğini belirleyen şeyler. Şimdi tekrar metne dönelim. Yuhanna Apokrifon'da Pronoia bölümü metnin en sonuna yerleştirilmiştir. Ama bu bir son değildir. Tam tersine bu bölüm metnin neden yazıldığını geriye dönük olarak açıklar. Burada karşımıza çıkan şey bir karakter değil, bir mitolojik figür de değil, ilahi bir kişilik ise hiç değil. Pronoia hatırlamanın bilinçli biçimde organize edilmesidir. Bu yüzden bu videoda satır satır çeviri yapmayacağız. Hikayeyi anlatmayacağız. Sembol avcılığına girmeyeceğiz. Öyle bir oyunda oynamayacağız. Bunun yerine şunu soracağız. Bu metin nasıl çalışıyor? Hatırlama neden bir bilgi değil de bir süreç? Ve neden bu süreç herkes için değil? Eğer buraya kadar geldiysen şunu bil. Artık metnin dışından bakmıyorsun. İçeri girmeye başladın. Birazdan Pronoia'nın ne olduğunu değil, ne yaptığını konuşacağız. Ve ilk olarak şuradan başlayacağız. Pronoia nedir ve en önemlisi ne değildir? Pronoia kelimesi modern çevirilerde genellikle ilahi takdir, önceden bilme ya da tanrısal plan gibi yumuşak ifadelerle karşılanır. Ama Yuhanna Apokrifonu bağlamında bu çeviriler yanıltıcıdır. Çünkü burada kullanılan pronoia ne stoaca anlamda evreni düzenleyen bir kader ilkesidir, ne de teolojik anlamda her şeyi önceden bilen tanrı fikridir. Gnostik metinde pronoia bilinen bir düzeni sürdürmez. Tam tersine bozulmuş bir düzenin içine bilinç sokar. Burada ilk kritik ayrımı yapmamız gerekiyor. Pronoia, Sofia değildir. Logos değildir. Nous değildir. Ama üçünün de ardından gelir. Nous doğrudan idraktir. Aracısızdır, bölünmez. Formdan önce gelir. Logos düzenleyici ilkedir. İsim verir, sınır çizer, yapı kurar. Sofia ise önceki videoda da konuştuğumuz gibi nous ile logos arasındaki gerilim alanıdır. Bilginin harekete geçtiği ama henüz dengelenmediği eşiktir. Pronoia tam olarak burada ortaya çıkar. Pronoia bilginin geriye çağrılmasıdır. Ama bu çağırma öğretmek için değil, hatırlatmak içindir. Bu yüzden Pronoia'nın dili öğretici değil, çağırıcıdır. Metinde defalarca karşımıza çıkan ben ile başlayan cümleler bir kimlik beyanı değil. Bunlar bir rezonans çağrısıdır. Buraya lütfen dikkat edin. Ben pronoyayım demek, ben buyum demek değildir. Beni hatırlayabilen var mı demektir. Burada çok önemli bir nokta var. Pronoia yukarıdan aşağıya inen bir bilgi aktarımı yapmaz. Yani bu bir vaaz değil, bu bir öğretim sistemi değil, bu bir dogma hiç değil. Pronoia bilinçte zaten var olan bir şeyi yerinden oynatır. Bu yüzden pronoia'nın karşıtı cehalet değildir. Karşıtı unutmadır. Ve unutma bu metinlerde ahlaki bir suç değildir, yapısal bir durumdur. İnsan unuttuğu için cezalandırılmaz. İnsan unuttuğu için kilitlenir. İşte pronoia'nın müdahalesi burada başlıyor. Bu noktada şunu düşünmeniz önemli. Bu metin bilmezsen kurtulamazsın demez. Bu metin şunu söyler. Hatırlamazsan zaten hareket edemezsin. Ve bu hatırlama süreci ne kitap okuyarak başlar, ne ritüelle, ne de dışsal bir otoriteyle. Hatırlama bir tetiklenme ile başlar. Birazdan konuşacağımız şey tam olarak aslında bu olacak. Çünkü pronoia'nın ilk inişi bilgi getirmez. İlk iniş sadece şunu sorar. Beni duyabilen var mı?
Ve işte tam bu noktada 3 aşamalı bir modele geçiyoruz. Bir sonraki bölümde Pronoya'nın neden 3 kez indiğini, neden tek bir müdahalenin yeterli olmadığını ve bu inişlerin bilinçte neyi hedeflediğini adım adım açacağız. Şimdi 3. bölüme geçiyoruz. 1. iniş. Çağırma. Burada kurtuluş yok. Burada bilgi yok. Sadece bir ses var. Pronoya'nın 1. inişi çoğu izleyicinin beklediği türden bir ilahi müdahale değil. Burada mucize yok. Kurtuluş da yok. Burada bilgi ise hiç yok. 1. inişin tek bir işlevi var: çağırmak. Metindeki dil dikkatle okunduğunda şunu fark ediyoruz. Bu inişte Pronoya öğretmez, açıklamaz, ikna etmeye de çalışmaz. Sadece seslenir. Bu seslenişin çok kritik bir özelliği var. Herkese yönelmiş gibi görünür ama herkes tarafından duyulmaz. Çünkü bu çağrı kulakla işitilebilen bir çağrı değildir. Bu bilinçteki bir eşiği yoklayan bir frekanstır. Burada ilk defa şu gerçekle karşılaşıyoruz. Hatırlama dışarıdan yüklenen bir bilgi değildir. Hatırlama içeride zaten var olan bir şeye verilen cevaptır. Bu yüzden 1. iniş bir seçme aşamasıdır. Ama bu seçme ahlaki bir seçme değildir. İyi kötü ayrımı yok. İnanan inanmayan ayrımı da yok. Ayrım şuradan geçiyor. Rezonans var mı yok mu? Metin şunu açıkça ima eder. Aynı çağrı yapılır ama herkes aynı şekilde tepki vermez. Bazıları hiçbir şey hissetmez. Bazıları huzursuz olur. Bazıları rahatsız olur. Bazıları ise yerinden oynar. İşte bu yerinden oynama hali hatırlamanın ilk belirtisidir. Ve bu noktada çok önemli bir yanılgıyı düzeltmemiz gerekiyor. 1. inişte hatırlama gerçekleşmez. Sadece hatırlayabilecek olanlar belirlenir. İşte seçme burada başlıyor zaten. Bu yüzden bu aşamada kurtuluş yok. Bu aşamada sadece bir eşik var. Metnin dili neden bu kadar şiirsel, neden bu kadar belirsiz diye soranlar için cevap burada yatıyor. Hemen onu da cevaplayalım. Çünkü netlik henüz mümkün değildir. Netlik için biçim gerekir, biçim için öğretim gerekir ama çağrı biçimden önce gelir. Bu yüzden Pronoya'nın ilk inişi logos diliyle konuşmaz. Nous diliyle de konuşmaz. Bu saf bir çağrıdır. Ve burada çok rahatsız edici bir gerçek ortaya çıkar. Hatırlama demokratik bir süreç değildir. Bu metin herkes kurtulacak demez. Herkes anlayacak demez. Metin şunu söyler: herkes çağrılır ama herkes cevap vermez. Bu modern zihniyet için çok zor bir fikirdir. Çünkü eşitlik fikrini sarsar. Ama gnostik metinler eşitlik fikrini değil, bilinç kapasitesini merkeze alır. 1. inişin sonunda iki tür insan ortaya çıkar. Çağrıyı duymayanlar, çağrıyı duyup ne yapacağını bilmeyenler. İşte tam bu noktada 2. iniş zorunlu hale gelir. Çünkü çağrı tek başına yeterli değil. Yön göstermiyor. Kendisini duyuruyor ama yön göstermiyor. Rezonans oluşmuştur ama yön yok. Kıpırdanma var ama anlam yok. Bu yüzden pronoya geri çekilmez. İkinci kez iner ama bu kez sadece ses olarak değil. Bir sonraki bölümde şunu konuşacağız. Pronoya neden biçim alır? Neden öğretmeye başlar? Ve neden öğretim hala kurtuluş getirmez? Şimdi 2. inişe geçiyoruz. Öğretme bölümüne geçiyoruz yani. 1. inişten sonra ortada bir problem vardır. Çağrı yapılmıştır. Bazı bilinçler bu çağrıya tepki vermiştir. Ama bu tepki yönsüzdür. Hatırlama başlamamıştır. Sadece bir huzursuzluk oluşmuştur. İşte tam bu noktada pronoya ikinci kez iner. Bu kez yalnızca bir ses olarak değil, biçim alarak. 2. inişin temel amacı öğretmektir. Ama burada öğretme kelimesini çok dikkatli kullanmak gerekir. Bu modern anlamda bir eğitim değildir. Bilgi aktarımı hiç değildir. Doğru yanlış öğretimi değildir. Bu öğretim bilinci konumlandırma çabasıdır. Metinde Pronoya'nın bu aşamada dili değişir. Daha düzenlidir, daha açıklayıcıdır. Ama hala eksiktir. Neden? Çünkü burada devreye logos girer. Logos düzen kurar, isim verir, kavramlar oluşturur. Anlam çerçevesi çizer. 2. inişte Pronoya logosun dilini kullanır. Ama bu dilin bir sınırı vardır. Logos anlatır ama yerinden oynatmaz. Bu yüzden 2. inişte bilgi vardır. Ama dönüşüm yok. İnsan artık bazı şeyleri anladığını sanır. Kozmolojiyi kavrar. Yaratım katmanlarını öğrenir. Arkonları kavrar. Düzeni, hapishaneyi tanımlar.
ama hala aynı yerde durur. İşte bu gnostik metinlerin en sert eleştirilerinden biridir. Bu metinler şunu söyler: bilgi tek başına kurtuluş değil. Hatta daha ileri giderler, şunu söylerler: bilgi yanlış yerde durursa sistemi güçlendirir. Çünkü bilgi bilinçte bir konfor alanı yaratır. Artık biliyorum hissi hareketi durdurabilir. İkinci iniş tam olarak bu eşiği görünür kılar. Burada çok kritik bir nokta var. Ve o nokta ortaya çıkıyor. Öğrenen bilinç, hatırlayan bilinç. Öğrenen bilinç bilgiyi sahiplenir. Hatırlayan bilinç bilgiyi bırakır. İşte bu yüzden ikinci inişte yeterli değil. Metin bunu açıkça ima eder. Öğretim yapılmıştır ama kurtuluş hala gerçekleşmemiştir. Ve bu noktada pronoya bir kez daha geri çekilir. Ama bu geri çekilme bir vazgeçiş değildir. Bu üçüncü ve en radikal müdahaleye hazırlıktır. Çünkü artık şu ortaya çıkmıştır: çağrı var, bilgi var ama hala zincirler çözülememiştir, çözülmemiştir. Bu zincirler bilgiyle çözülmez. Bu zincirler açıklamayla çözülmez. Bu zincirler ancak ve ancak müdahale ile çözülür. Bir sonraki bölümde en zor yere geliyoruz. Pronoya neden üçüncü kez iner? Bu iniş neden hapishanelere iniş olarak anlatılır? Ve neden bu aşamada artık dil bile yetersiz kalır? Şimdi üçüncü iniş bölümüne geçiyoruz. Yani müdahale bölümüne. Üçüncü iniş artık anlatı değildir. Üçüncü iniş öğretim değildir. Üçüncü iniş açıklama hiç değildir. Üçüncü iniş müdahaledir. Ve metin bu noktada dilini neredeyse kaybeder. Neden? Çünkü burada olan şey sözcüklerle aktarılabilecek bir süreç değildir. Burada olan şey bilincin yer değiştirmesidir. Yuhanna Apokrifon'un Pronoia bölümünde bu iniş hapishanelere iniş bağlarının çözülmesi, isimlerin silinmesi gibi imgelerle anlatılır. Ama bu imgeleri literal olarak okumak büyük bir hatadır. Burada bahsedilen hapishane yalnızca beden değildir. Yalnızca dünya değildir. Yalnızca arkonik düzen de değildir. Hapishane bilincin sabitlendiği her yapıdır. İkinci inişte insan artık biliyordur ama bilmek sabitleyici bir etki yaratmıştır. İnsan artık şunu demeye başlar: bunu anladım, bunu çözdüm, artık yerim belli. İşte üçüncü iniş tam olarak bu noktaya gelir. Bu iniş bilince şunu yapar: öğrenilmiş olanı söker, ezberi bozar, kimliği çözer. Bu yüzden metinde pronoya artık öğretmen gibi konuşmaz, bir kurtarıcı gibi hiç konuşmaz. Burada pronoya epinoya ile birlikte hareket eder. Epinoya bilginin üstünde değil, bilginin altında çalışır. Epinoya bir kavram değildir. Bir doktrin değildir, bir öğreti değildir. Epinoya hatırlamanın tetikleyicisidir. Bu aşamada kurtuluş hala bir son değildir aslında. Ama artık geri dönüş de yoktur. Çünkü bilinç artık eski konumuna sabitlenemez. Ve burada çok sert bir gerçek ortaya çıkıyor. Hatırlama konforlu bir süreç değil. Üçüncü iniş insanı rahatlatmıyor. Tam tersine insanı yersizleştiriyor. Köklerinden kopartıyor. Bu yüzden bu metinler teselli sunmaz, umut vaat etmez, cennet resmi de çizmez. Bunun yerine şunu yapar: İnsanı kendi bilincinin sahip olduğu yerden söker. Ve işte bu yüzden bu metinler çok tehlikelidir. Çünkü hatırlayan bir bilinç itaate geri dönmez. Eski yasaya uymaz. Kader döngüsüne tekrar bağlanmaz. Üçüncü inişin sonunda kurtuluş tamamlanmaz. Ama artık sistem geri çağrılamaz. Ve tam da bu noktada metin bir kimlik değil, bir ses değil, bir figür değil. Bir çokluk konuşmaya başlar. Bir sonraki bölümde en ince noktaya geliyoruz. Metinde konuşan ben kimdir? Neden bu ben tek bir özne değildir? Ve neden bu dil fırtına ve mükemmel akıl ile bu kadar benzerlik taşır? Şimdi şu soruya devam ediyoruz. Kim konuşuyor? Bu noktada metin okuyucuyu ya da dinleyiciyi bilinçli biçimde zorlar. Çünkü pronoya bölümünde konuşan ses tekil değildir. Metin boyunca defalarca ben ile başlayan ifadeler görüyoruz. Ama bu ben modern anlamda bir özne değildir. Bir kişi değildir. Bir varlık ismi ise hiç değildir. Burada konuşan şey bir bilinç konumudur. Ve bu bilinç konumu sabit değildir. Kaygandır, katmanlıdır. Bazen yukarıdan konuşur, bazen içeriden, bazen de doğrudan bilincin içinden konuşur. Bu yüzden Pronoya bölümünü okuyan birçok kişi şu hataya düşer: kim konuşuyor diye sorar. Oysa doğru soru şudur: nereden konuşuluyor? Bu ben dili
E, Thunder, Perfect Mind'da gördüğümüz dil ile neredeyse aynıdır. Çelişkili gibi görünen ifadeler aynı anda hem aşağıda hem de yukarıda olma hali, hem bağlı hem de özgür olma dili. Bunlar edebi süsleme değildir. Bunlar bilinç katmanlarının eş zamanlı konuşmasıdır. Metin bize şunu yaptırır: okuyucunun özne beklentisini bozar. Çünkü eğer burada konuşan tek bir özne olsaydı pronoya bir kurtarıcı figür olurdu. Ama metin bunu özellikle engelliyor. Bu ben öğretmen değildir, peygamber değildir, ilahi kişi değildir. Bu ben hatırlamanın sesidir. Ve bu ses tek bir yerde durmaz. Bazen yukarıdan seslenir, ben geldim, bazen içeriden konuşur, ben senin içindeyim, bazen de sınırı tamamen siler, ben senden ayrı değilim. İşte bu yüzden bu metinler otorite kurmaz. Çünkü otorite kurmak için sabit bir özne gerekir. Ama burada özne sabit değil. Sabit olsaydı hatırlama yine bir dış otoriteye bağlanmış olurdu. Ve bu metnin bütün mantığını çökertirdi. Burada çok kritik bir tespit yapalım. Hatırlama birine bağlanarak olmaz. Hatırlama öznenin çözülmesiyle olur. İşte bu yüzden bu metinlerde isimler geçicidir. Roller akışkandır. Kimlikler sabitlenmez. Bu noktayı kaçıran biri Pronaya'yı bir tanrıça gibi okur. Bir kurtarıcı figür gibi okur. Ve metni tamamen yanlış yere yerleştirir. Ama biz artık buradayız. Ve artık şu çok net: bu metin bir kişiyi anlatmıyor. Bu metin bir sistemi anlatmıyor. Bu metin bilincin uyanırken çıkardığı sesi anlatıyor. Ve işte tam da bu yüzden bu metin tehlikelidir. Bir sonraki bölümde bunu açıkça söyleyeceğiz. Neden bu metin, neden bu bölüm, neden bu dil otorite için kabul edilmezdi. Şimdi son bölüme geliyoruz. Bu metnin tehlikesi anlattığı şeylerde değildir. Bu metnin tehlikesi yaptığı şeydedir. Yuhanna Apokrifonunun Pronoia bölümü Tanrı'yı inkar etmez. İnancı hedef almaz. Ritüelle alay etmez. Ama çok daha tehlikeli bir şey yapar. Otoriteyi gereksiz kılar. Çünkü bu metinde kurtuluş bir kuruma bağlanmaz. Bir sınıfa devredilmez. Bir aracıya teslim edilmez. Kurtuluş bilgiyle kazanılmaz. İmanla garanti edilmez. İtaatle korunmaz. Kurtuluş hatırlamayla başlar. Ve hatırlama kontrol edilmeyen bir süreçtir. Bir insana bilgi verebilirsin. Bir insana yasa koyabilirsin. Bir insana ritüel öğretebilirsin. Ama bir insana ne zaman hatırlayacağını emredemezsin. İşte bu bütün otorite yapıları için kırmızı çizgidir. Çünkü hatırlayan bir bilinç yasayı mutlak görmez. Kaderi doğal kabul etmez. Sistemi tanrısal diye meşrulaştırmaz. Bu metin şunu söylemez: bana inan demez. Bu metin şunu söyler: kendine bak. Ve bu çağrı her türlü kurumsal yapıdan daha sarsıcıdır. Bu yüzden Pronoia metinleri kanun dışı bırakıldı. Kopyaları saklandı. Dili şiirsel diye küçümsendi. Tehlikeli mistisizm diye etiketlendi. Ama mesele şiir değildir. Mesele mistisizm değildir. Mesele şudur: hatırlama yönetilemez. Ve yönetilemeyen her şey düzen için tehdittir. Bu yüzden bu metinler çok derin denilerek ötelenir. Anlaşılmaz denilerek kenara atılır. Herkese göre değil denilerek susturulur. Ama gerçek şu: bu metinler zor olduğu için değil, yerinden oynattığı için tehlikelidir. Şimdi geriye doğru bakıyoruz. Bu seride ne yaptık? Gnostik tanrı dedik, ilkeyi sorduk. Yanlış yaratıcı dedik, mekanizmayı çözdük. Sofya'nın hatası dedik, kırılma anını gördük. Ve bugün geri çağırmayı, yani pronoyayı inceledik. Artık şunu net olarak söyleyebiliriz: bu metinler bilgi öğretmek için yazılmadı. Bu metinler hatırlatmak için yazıldı. Ve şimdi en zor soruya geliyoruz. Eğer hatırlama kurtarıyorsa neden bu kadar katmanlı? Neden bu kadar dolaylı? Neden bu kadar sessiz? İşte bir sonraki videoda da yine buradan başlayacağız. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.